Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 7'den 70'e herkesin damak zevkine hitap edebilecek muhteşem bir ana yemek tarifi paylaştım. Üstelik yapımı da çok basit. Bu tarifin bilhassa diyet yapan izleyicilerim, sağlığına önem veren izleyicilerim ve yaz mevsiminde hafif yemek arayan izleyicilerim mutlaka denesin. Eminim çok beğenecekler. Burada toplamda 1 su bardağı nohut var. Nohutları öncelikle 2-3 defa güzelce yıkadıktan sonra üstüne soğuk su ilavesi yaptım ve bir gece boyunca beklettim. Şimdi hemen bir tencereye aldım ve yüksek ateşte pişireceğim. Köpükler yüzeye çıkacak. Köpüklerini aldıktan sonra kapağını kapatıp hemen altını kısacağım. Pamuk gibi pişene dek. Nohutlar pişerken ben de şimdi hemen yarmayı hazırlıyorum. Burada toplamda 1 su bardağı yarma var. Yarmayı şöyle hemen yakından göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla karıştıran izleyicilerim oluyor. Mısır yarmasıyla genellikle karıştırıyorlar. Mısır yarması değil, buğday yarması kullanacağım. Yarmayı 2-3 defa güzelce yıkadıktan sonra üstüne 1,5 su bardağı soğuk su ilavesi yaptım ve tencerenin ağzını kapatıyorum. Kısık ateşte güzelce pişireceğim. Nohutu kontrol ediyorum. Yüksek ateşte şu anda pişiyor. Hemen yüzeyindeki köpükleri alıyorum. Ardından da hemen ocağın altını kısacağım ve kısık ateşte pamuk gibi pişene dek ocakta kalacak. Nohutlar artık pişti. Şimdi hemen bir süzgece alacağım. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Elbette ki buzluktaki haşlanmış nohutla da bu yemeği yapabilirsiniz. Ancak böyle yaparsanız daha da lezzetli olacaktır. Yarma suyunu çekti. Hemen kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Karıştırıyorum ve tencerenin ağzını kapatıyorum. Tamamen her ikisinin de soğumasını bekliyorum. Bir kaseye ortalama 500 gram yoğurt alıyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bu malzemeleri hazırlayıp da daha sonra yapmak istiyorsanız, yani 2 gün sonra da yapabilirsiniz. Yoğurtla beraber karışımını sağlayıp yapabilirsiniz. Yani yarmayı pişirip buzdolabına koyabilirsiniz. Nohutla pişirip buzdolabına koyabilirsiniz. Biz bazen böyle yapıyoruz. Çalışan izleyicilerim isterse bu şekilde de yapabilir. Burada güzelce karıştırdıktan sonra şimdi hemen soğuk suyunu ilave ediyorum. Tamamen damak zevkinize göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz ayranını daha kalın yapabilirsiniz veya daha ince yapabilirsiniz. Tercih tamamen size bırakıyorum.
ve soğuyan yarmayı ayranın içine ilave ediyorum. Yarmanın mutlaka soğumuş olması gerekiyor. İsterseniz buzla ilavesi yapabilirsiniz. Gerçekten de çok güzel oluyor. O yüzden de ayranını kalın tutmanız gerekiyor eğer buz ilavesi yapacaksınız. Nohutları ilave ettim. Şimdi olmazsa olmazı kuru nane ilavesi yapıyorum. Toplamda 1 yemek kaşığı nane kullandım. Bu yemeğin içerisine tabii ki de haşlanmış mısır da ilave edebilirsiniz. Çok güzel yakışıyor. Hatta dereotu da ilave edebilirsiniz. Nane ilavesi yaptıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde yemeği hazırladım. Yağsız bir yemek, çok doyurucu ve besleyici bir yemek. Tavsiye ediyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Bizim Tokat'ta çok meşhurdur. Ama diğer illerimizde de tabii ki de bu yemek yapılıyor. Meşhur. Bilhassa yaz mevsimlerinde sürekli yapmış olduğumuz yemeklerden bir tanesidir. Deneyenler eminim çok beğenecek. Gerçekten de vitamin deposu bir yemek. Özellikle yaz mevsiminde sıklıkla yapmış olduğumuz bir yemek tarifi. Eminim sizler de denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Böyle sağlıklı yemekleri ben paylaştığım zaman gerçekten de çok mutlu oluyorum. Deneyenler de asla pişman olmayacak. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu yemek tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.